Evet arkadaşlar, hikayeyi, olayları bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Hemen aradan çıksın. CJ'yi biliyorsunuz zaten. Grove Street'te artık bir nevi emekliye ayrılmış. Derken bir anda Desperado diye bir şirket geliyor Grove Street'te. Çok kötü kalpli bir şirket bu arada Desperado. Duymuşlar bir yerden buranın insanı fakir olur falan filan diye. Amaçları buradaki böyle kimsesiz temiz yüzlü çocukları alıp bunları istekleri dışında fanboy gibi giydirerek pazarlamak. Yani tam şerefsizlik yani. CJ haliyle sinirleniyor. Mahalleyi sahipsiz mi sandınız lan, amına koduklarım falan filan diyerek kafa göz giriyor bu adamlara. Yani tabii koskoca şirket, yani karşısındaki böyle bodoslama olacak iş değil bu. Ağzının ortasına vuruyorlar bir tane, oturuyor yere. CJ panikliyor. Oğlum ne yapacağız lan, bu çocuk bizim mahallenin çocuğu, babası askere giderken bunu bana emanet etmişti falan filan derken zamanında benzer bir şirkette çalışmış adamın birisi buluyor bunu. Kardeşim sen mal mısın, bu iş böyle mi yapılır diyor. Tut bakayım şunu diyor, eline bir tane kılıç veriyor. 2-3 böyle kıvrak hareket gösteriyor falan. CJ de boş adam değil biliyorsunuz, yani hızlı kapıyor bu işleri. Çok sağ ol abi, ben 2 dakika şu işi temizleyip geliyorum falan diyor. CJ buluyor bizim oğlanı. Rahat ol diyor, ben halledeceğim her şeyi. Eve gideceğiz, KFC falan yiyeceğiz diyor. O çocuk böyle gariban çok seviniyor. Sağ ol abi falan diyor. Tabii ki CJ yeminini bozmuş yani. Karşısına çıkanı yaşatmıyor. Direkt damardan giriveriyor. Bu ikisi kaçıyorlar el ele. Tam gidecekler. Lan o kim? Bu Desperado şirketinin tüm pis işlerini yapan Jet Akıntı Sam diye bir herif. Hop nereye hemşerim diyor. İşte bizim ufaklık CJ abim bir daha benim yüzümden dövmesinler diye. Bir şey yoksa Akıntı abi gel sen beni geri götür hadi falan filan diyecekken CJ şşt sen karışma bu işe diyor. Akıntı abi de beyime bak beyime sen neymişsin ya falan diye karşılık veriyor. Bunlar bir dövüşmeye başlıyorlar, böyle çıkan kıvılcımdan göz gözü görmüyor, böyle inanılmaz fight dönüyor ama Akıntı abi CJ gibi geçen pazartesi başlamamış bu işe maalesef. Siz bizim fanboy işimize ket vurarak bizim sakalımızı kestiniz, biz ise sizin ananızı siktik diyor ve çocuğu alıp tekrar uzuyor mekandan. CJ artık yarı baygın halde, iyice depresif vaziyette geçiriyor içinden, lan benden bir bok olmaz diyor. Bir de bu yaştan sonra sakat kaldım, nasıl yardım edeceğim çocuğa falan filan derken bir uyanıyor, kol yerinde. Marangoz bir abi bunu bulup evine taşımış. Aga sen kimsin, benim kol neden duruyor hala falan derken marangoz sana tahtadan kol yaptım usta, eskisinden bile daha iyi oldu, sen çok kurcalama diyor. CJ'nin kafası çok basmıyor. Ama bir deneyelim diyor. Bakıyor hiç sıkıntı yok, elense yapıyor, alıyor kelleleri. İyi o zaman lan diyor, şimdi karşıma çıkmayın diyor. CJ hikayenin bu noktasından itibaren çok sinirli arkadaşlar. Ne zaman savaşta falan bir gözü kararsa hemen flashback görüyor. Grove Street işte kolunun gitmesi falan filan. Hey diye ayağa kalkıyor. Uçurumdan düşüyor, geri tırmanıyor aynı adamın yanına. Görenler yeter diyor, oğlum bela mısın lan, Allah için sal beni artık diyor. Ama CJ kafaya koymuş artık. Geri alacak çocuğu. Çocuğu geri almak için CJ'in Akıntı abinin ona karşı gönderdiği bütün rakipleri alt etmesi gerekiyor. Bunlardan birisi 4. Murat'ın Japonya'daki bir fanı. CJ için çok zorlu bir rakip değil. 2 tık yapıyor, alıyor kellesini. Ondan sonra Timur'un ulan bu benim nasıl aklıma gelmedi dediği boğa projesiyle kapışıyor. Hemen ardından da gölgesinden daha hızlı kılıç çektiğini iddia eden bir adamla kapışıyor. Hikayenin tam bu noktadan sonrasını anlatmak yerine direkt tarih kitaplarında yazdığı gibi size sunmayı tercih ettim. Well, what do we have here? I don't appreciate being ignored. I cannot do that, Lord Genichiro. Your victory that day means nothing. He will risk his life to take me home. For he is my shinobi. This will only take a moment. Let's dance. Show me a good time, Jack.
Dünyanın en epik fight'ından sonra küçük çocuğun koruması olduğunu söyleyen bir ablayla karşılaşıyor CJ. Onlar tam konuşurken bir bakıyoruz ki Akıntı abi meğer hala ölmemiş. CJ'ye oğlum bak bir etti, bir sonrakinde alan alır diyor ve gidiyor. Bunun ardından çocuk ve CJ konuşmaya başlıyorlar. Çocuk ona CJ abi aynı o 3 sene önceki olay gibi değil mi diyor. Hemen bir flashback'le o olaya bakabiliriz. Kimsesiz çocuğun kimsesiz kaldığı gün meğer CJ onu kurtaran kişiymiş. Başta yangın çıktı sanıp CJ yardıma gitmiş. Meğer yangın falan yokmuş. Çocuk Lady Butterfly isimli birisi tarafından saldırıya uğramış. Yine çocuğa git deyip işi kendi halletmeye çalışmış. Bu rakip CJ karşısında pek de güçlü değilmiş. CJ 2 alver yapmış, almış kellesini burunda. İşi başarılı bir şekilde hallettikten sonra tam rahatlamışken CJ'in başına çok kötü bir şey gelmiş. CJ için pek de umut kalmamışken ve bu her şeyin sonu gibi görünürken meğer kimsesiz çocuk bu sefer CJ'yi kurtarmış. Akıntı abi hala hayatta olduğu için CJ onu durdurmak zorundaymış. Yolda çok değişik bir rakiple karşılaşmış. Rakiple sürekli Metallica'nın en iyi basçısı kim, Robert mı yoksa Cliff Barton mı diye kavga ediyorlarmış. Karşısındaki rakibi Robert olduğunu iddia ediyormuş. CJ ise hayır Cliff Barton'dır diye cevap veriyormuş. Savaş bu şekilde Cliff mi Robert mı, Cliff mi Robert mı diye devam ederken galip CJ olmuş. Ancak rakibi son nefesinde bile fikrinden vazgeçmemiş. CJ ondan sonra çok değişik bir rüya görmüş. Rüyasında böyle maymun falan bıçaklıyormuş. Bıçakladığı maymunlar ona git Hamidimize söyle dün akşam Buda'ya salavat getirmedi demişler. CJ de gitmiş bulmuş bu maymunların sahibini. Demiş ki ben rüyamda maymun falan bıçakladım. Bu maymunlar bana Hamidimize söyle Buda'ya salavat getirmeyi unuttu. Bu çocuk telaşlanıp ne dedi demiş ve CJ'ye Zülfikar isimli kılıcı vermiş. Çocuk bir daha söyler misiniz demiş. CJ de Hamidimiz deyince çocuk ona Zülfikar'ı bir daha vermiş. CJ teşekkür etmiş ve şu Zülfikar kılıcını denemek istemiş. Denemiş, bakmış harbiden kılıç yakıyor. Ondan sonra CJ tipik bir Deftones dinleyen kızla karşılaşmış. Kıza niye ağlıyorsun diye sormuş. Kız da ona Bodrum'a kapattığım erkek arkadaşım kaçtı demiş. CJ de anlamamış durumu, nasıl ya diye sormuş. Sonra kız ona akşam bana gelsene demiş. CJ de nasıl ne hayır lan demiş. Bu cevabın üzerine kız direkt CJ'ye saldırmış. O değişik kızla uğraştıktan sonra CJ'nin karşısına çok ama çok güçlü bir rakip çıkmış. Rakibi CJ'yi zorluyormuş. O yüzden CJ Zülfikar'a başvurmaya karar vermiş. Rakibi şaşkınlıkla o kılıç kırılmıştı demiş. CJ de ama yeniden yapıldı diye cevap vermiş.
CJ gerek edindiği tecrübeler gerek Zülfikar sayesinde artık eskisine kıyasla çok ama çok daha güçlüymüş. Karşısına çıkan hemen hemen her rakibi hiç zorlanmadan kesip atıyormuş. Bu yeni güçlerini Akıntı abinin çocuk için gönderdiği bütün güçlü rakipleri tek tek ortadan kaldırarak kullanmış. Akıntı abinin elinde çok ama çok az sayıda CJ'yi zorlayabilecek insan kalmış. Fakat CJ hiçbirini affetmemiş. Kılıcını ve Zülfikar'ı kullanarak hepsini teker teker indirmiş. CJ sonrasında rüyasında bıçakladığı maymunların benzerlerini bulmuş ve bunları rüyamda bıçakladıysam gerçekten de bıçaklamalıyım diye düşünürken bir bakmış ki kataraktını yükseltmiş ve maymunları 30 FPS görmeye başlamış. 30 FPS görüp bunları kesemem deyip oradan uzaklaşmış ama maalesef sonrasında o maymunların annesiyle karşı karşıya gelmek zorunda kalmış. Fuck. CJ çocuğa tamam artık fazla güç olarak kalmamıştı. Tehlike geçirmek için köye geri geldiğinde bir de bakmış ki köy saldırı altında. Ulan dua edin çocuğa bir şey olmamış olsun diye düşünerek yavaş yavaş çocuğun yanına gitmeye başlamış. Ama çatıda maalesef kötü bir manzarayla karşı karşıya kalmış. Çatıda CJ kendi babasını çocuk ile konuşurken yakalamış. Babası çocuğa bizim olan senin yüzünden hayatını tehlikeye atıyor. Artık düş oğlumun yakasından gibisinden şeyler söylüyormuş. Kimsesiz çocuk da cevap olarak o benim CJ abim bileceği iş diyerek oradan çekilmiş. CJ de babasına baba hayırdır benim arkamdan gizli gizli iş mi çeviriyorsun diyerek çıkışmış. Babası da oğlum bak babanın bir bildiği var. Gel şu işin peşini bırak bu çocukla uğraşma artık. Ben şirketle çoktan anlaştım. Eğer çocuğun peşini bırakırsan senin bütün suçlarını affedecekler ve unutacaklar. Kurtulacaksın yani gibisinden şeyler söylemiş. CJ de sinirlenmiş ve baba bu dediğini duymamış olayım. Şu an çok sinirliyim. Seni kırmamak için şimdi gidiyorum buradan demiş. Babası da ah be oğlum keşke böyle yapmasaydın ya gibisinden böyle bir dizlerinin üzerine falan çökmüş. CJ ise tamam baba olay kapandı işte falan filan diye uzatmayıp gidiyorken çok değişik bir şey yaşanmış. CJ belki de bu zamana kadar karşılaştığı en güçlü rakiple yüzleşmek üzereymiş. Öz babasıyla.
Oğlum Allah harbiden belanızı versin. Ben daha kaç kişi kesip doğrayacağım falan filan diye CJ içinden geçirirken bir de bakmış ki bir sonraki rakibi Akıntı abinin son kozu olan keşiş kız CJ'nin karşısına çıkmış. CJ bu ablayı defalarca boynundan bıçaklasa da abla bir türlü ölmüyormuş. Ondan sonra CJ'nin aklına parlak bir fikir gelmiş. Madem rakibim bir bayan, o zaman ben bunun eteklerinin altına sürekli kız kaçan atarsam bu bayan korkudan ölür diye düşünmüş. Ve bu parlak fikri gerçekten de işe yaramış. Çok fazla kız kaçıran patlayınca abla cidden de korkudan ölmüş. CJ sonunda çocuğa ulaşmaya başarmış ama o da ne? Çocuk yaralıymış. Çocuk dur CJ bir şey yok falan filan dese de CJ durumun gayet de farkındaymış. Akıntı abi çocuğu bıçaklamış. Çocuk Akıntı abiye sen şimdi naneyi yemedin mi bak CJ abim geldi işte senin ağzını burnunu kıracak falan filan diyormuş. CJ o kadar sinirin üzerine hiç ağzını tutamamış ananı bellemeye geliyorum lan diyerek kılıcını çekmiş. CJ içinden oğlum bu nasıl son boss lan tek attım buna falan filan diye düşünürken işin rengi birazdan belli olmak üzereymiş. Akıntı abi bak seni kimle tanıştıracağım demiş CJ'ye. Akıntı kendi dedesini vücudunun içine saklamış. Bunca zamandır bu dövüş için hazırlıkta bekliyormuş. CJ bu kötü şirketin CEO'sunu teke tekle yenebilecek miydi acaba?
CJ hemen çocuğun yanına gidip ona yardım etmek istese de yaraları yüzünden maalesef artık bunun için çok geçmiş. Çocuk daha fazla acı çekmesin diye CJ kılıcını kullanarak onun acısına son vermiş. Çok üzücü bir durumdur ki Mission Past artı Respect olamamış. Çocuğun koruması olarak bildiğimiz abla CJ'in tahta kolunu onu yapan marangoza geri götürerek CJ görevi tam olarak başaramadığı için biraz kendine küstü, o yüzden kolu geri veriyormuş, haberin olsun dedi diye söylemiş marangoza. Evet arkadaşlar, bu da Sekiro'nun hiç bilmediğiniz ama %100 gerçek hikayesidir. Bu zamana kadar benimle birlikte olduğunuz ve videoyu tamamladığınız için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, saçma sapan bir videonun sonuna geldik. Bana Sekiro Shadows Die Twice'ı hediye eden YouTube takipçim Celebrimbor'a özellikle teşekkür ederim buradan. Bir de Zülfikar Kılıcı'nın ismini ben canlı yayında bu Sekiro'yu oynarken buldu. Bar Fedaisi Rachel isimli izleyicimiz buldu ismini. O yüzden ona da oradan kredi verelim. Oyun konusunda söyleyebileceğim şey, ilk defa oynadım Sekiro'yu bu arada gerçekten Celebrimbor bana attığı için. Ve oyun niye Game of the Year aldığını belli ediyor. Combat çok tatmin edici. CJ bile sırıtmıyor yani. CJ ve Jetstream Semi koyunca bile oyun sırıtmıyor. Güzel görünmeye devam ediyor şey olarak. Gerek sanat tasarımı gerek combat'ın işte görüntüsü olarak vesaire vesaire. Çok denecek bir şey yok. Gayet memnun ayrıldım. Şu anda da katılımcılarımızın, kanalımıza destek olan insanların listesini görüyoruz ekranda. Teşekkür ederim. Bir sonraki video bir Dark Souls 3 videosu olacak. Beklemede kalınız efendim. Teşekkürler izlediğiniz için buraya kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.